Bedeninde ön tarafta bir çıkıntısı var, penis dediğimiz ve bütün enerjisi o bölgeye toplanmış durumda. Bu bölge yani DNA'nın ikinci yarısına geçmesi çok zor. Erkeğin alt enerji merkezinden enerjisini verdiği, kadının onu kabul ettiği ve üst enerjiye dönüştürdüğü. Çünkü kadın bedeni erkeğin o gergin ve dünyevi enerjisini alıp içine çekip dünyevi enerjiyi ne kadar hızlı bir şekilde verebilirse derinliğiyle birlikte, spiritüelliğiyle birlikte alıp kalbe, üst enerji merkezlerine, yaradana, yukarıya doğru çıkarıp farklı spiritüellik seviyesi. Ve o mıknatıs da tam olarak kadının rahminde ve vajinasında oturuyor. Ve o bölgeyle bağlantınız olmadığı için çok şey kaçırıyorsunuz. Kadının aslında vajinası ve rahmi cennetin kapısı gibi. Merhaba, Efsane Kadınlar video serisine devam ediyoruz. Öğrencilerimin baskısıyla Nevşe Hocam bunu anlatmanız lazım çünkü bu konuda çok az konuşan hoca var demesiyle birazcık kadın, cinsellik ve hatta biraz tantraya değineceğim. Eğer aranızda tantra çalışmalarıyla ilgilenenler varsa tantra kadını ve erkeği, kadının ve erkeğin spiritüel uyanışını ve spiritüel aydınlanmasını aslında konu alan ve bunu araştırma konusu yapan bir bana göre bir bilim dalı ve kadın ve erkeğin enerjilerini araştıran. Şimdi kadın ve erkeğe baktığımız zaman erkeğin yine bildiğiniz üzere enerjisi daha dünyaya dönük olduğu için ve daha dünyaya dönük kalabilmesi için erkeğin enerjisini ayaklarının yere basıp %70 sahip olduğu fiziksel, bedensel enerjisi sebebiyle odağı da dünya olduğu için dünya ve illüzyonun kendisi yani dünya deneyiminin kendisi bedeninde ön tarafta bir çıkıntısı var, penis dediğimiz ve bütün enerjisi o bölgeye toplanmış durumda. Yani aslında erkeğin belden aşağı bölümü ve belden aşağı çakraları çok aktifken erkeğin enerjisinin üst çakralara yani kalp bölgesine, ifadeye veya işte üçüncü göze bu bölgeye yani DNA'nın ikinci yarısına geçmesi çok zor veya çok zor bir ihtimal olduğu için ve bunu da kadın vasıtasıyla aslında bir kadın bedeni vasıtasıyla yapabildiği için kadının tüm enerji merkezleri açık ve özellikle de enerjisi alt enerji merkezlerinde değil üst enerji merkezlerinde olduğu için tantra çalışmalarında erkeğin alt enerji merkezinden enerjisini verdiği, kadının onu kabul ettiği ve üst enerjiye dönüştürdüğü çünkü kadın bedeni raw yani en alt seviyedeki cinsel enerjiyi alıp özellikle de kadın rahmi, kadın vajinası oradaki manyetik alanla birlikte o enerjiyi alıp içe çekip ve içe çekme gücü de aslında yani erkeğin o gergin ve dünyevi enerjisini alıp içine çekip bedenini alıp kanal olarak kullanıp üst enerji merkezlerine dönüştürme becerisi de aslında kadının spiritüel derinliğiyle ilgili ve tantra çalışmalarında erkek ne kadar dünyaya odaklanabilirse ve kadına dünyevi enerjiyi ne kadar hızlı bir şekilde verebilirse, kadın da onu alıp spiritüel tarafı ne kadar güçlüyse, yani kadının maneviyatı ne kadar güçlüyse, kadın ne kadar derin bir kadınsa, ne kadar derin bir okyanussa, ne kadar büyük bir kapsa aslında onu çok hızlı bir şekilde alıp onu derinliğiyle birlikte, spiritüelliğiyle birlikte alıp kalbe, üst enerji merkezlerine, yaradana, yukarıya doğru çıkarıp kalpten sevgiye dönüştürüp tekrar erkeğe verdiğinde erkeğin de kalbi açılıyor. Erkeğin kalbinin açılması dışarıdan içeri. Yani erkek dünyada gördüğü, dünyada özellikle de madde dünyasında 5 duyusuyla hissettiği şeyi, yönünü belirleyip ve o yüzden de erkeğin bir kadını beğenmesi, fiziksel olarak beğenmesi aslında tamamen erkeğin cinsel ilişkiye gireceği kadın olarak yönünü bulmasıyla ve yönünü belirlemesiyle ilgili. Erkek dünyada yön bulduğu için dünyada o yönü bulup bir kadını görüp ona doğru gidiyor. Mesela benim burada eşimle ilk tanışma hikâyemde gerçekten eşimin ben bir gün farkında olmadan önünden geçiyorum ve önümden geçen enerjiye takılıp yani beni fiziksel olarak tam görmeyip önümden bir enerji geçti deyip kendisinin yönü olduğumu hissedip tam olarak bu anlattığımın özeti aslında bana doğru gelip
tanışıyor ve konuşmaya başlıyor. Dolayısıyla erkek fiziksel dünyada baktığında fiziksel görüntüyle veya fiziksel dünyada kendi yönünü buluyor ve bir kadını beğendiği zaman ve bir kadına doğru giderken aslında kendisini üst enerji merkezlerine götürecek ve üst enerji merkezlerini açacak. Çünkü onların enerjisi burada takılmış durumda. Üst enerji merkezlerinin açılımını hızlandıracak, kalbini, ifadesini, üçüncü gözünü açacak kadını buluyor aslında. Ve o kadın da manyetik derinliği ne kadar fazlaysa o kadar o erkeğe kadın bedeni, o erkeğin üst enerji merkezlerinin açılmasına hizmet ediyor. Tabii erkeğin kadına nasıl hizmet ettiğini de birazdan anlatacağım. Ve böylelikle erkek o cinsel enerjisini ve kadınla yan yana olduğunda da tantrik çalışmalarda da hep bunlar üzerine çalışılır zaten. İlle cinsel bir deneyim olması gerekmiyor bu söylediğim enerji aktarımının olması için. Erkek dünyadan kontrollü bir şekilde dünyadaki enerjisini kontrol ederek kadına doğru yoğunlaştığında o enerjiyi kadın alıyor, bir kanal oluyor ve buradan aldığı enerjiyi, yani genel olarak kadın dünyanın neresine giderse gitsin spiritüel derinliği olan kadın dünya zemininden eril enerjiyi zaten topluyor ve kadının böyle bir gücü var. Birazdan anlatacağım. Kadının cinselliği zannettiğiniz şey değil. Kadının rahmi zannettiğiniz şey değil. Kadının vajinası belki zannettiğiniz şey değil. Kadın içsel olarak ne kadar derinleştiyse o kadar yeryüzünden eril enerjiyi kendi bünyesine alıp üst enerji merkezlerine çıkaran bir varlık aslında. Kadın ruhen derinleştikçe yeryüzünde sadece bir erilin, yani cinsel ilişkide olduğu eşinin veya cinsel ilişkide olduğu sevgilisinin değil, aynı zamanda dünyadaki tüm eril enerjiyi, bunun içerisinde denizdeki dalgalar da var, eril enerji movement, yani hareket halindeki enerji veya daha sert enerji, daha aktif enerji. Böyle eril dediğimde aklınıza askerler gelsin. İşte aynen cinsel ilişkideki erilin hareketi gibi ve penetrasyon eylemi gibi eril penetre eden bir enerji ve asker gibi, yani tak 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 bir yere doğru giden bir enerji. Trenin rayları, otobüsün işte tekerlekleri, movement, yani hareket halindeki enerji eril enerji ve kadın içsel olarak derinleştiğinde, bir önceki bölümde anlattığım kadınla tanrıçanın, kadınla efsane kadının farkını anlattım. Aslında kadınla efsane kadın, güçsüz standart bir kadınla, diğerlerini yaşamında sahip olmadıkları için suçlayan kadınla, tüm yaşamımdan ben sorumluyum diyen ve yaratıcı enerjisini dibine kadar, sonuna kadar kullanabilen ve güçlü bir kadının yaşamının tamamını kendisi yöneten ve tamamını istediği gibi şekillendiren, hiçbir şekilde şikayet etmeyen, çünkü kendi yönetiminde yaratıcı enerjisiyle her tarafı dönüştüren, etkileyen ve yaşamını cennete dönüştürmüş kadının en büyük farkı spiritüellik seviyesi, maneviyat seviyesi. En büyük farkı gününü nasıl geçirdiği. Efsane Kadınlar Kulübü'nde öğrencilerimi gününün büyük bölümünü aynen benim gibi meditasyonla, nefes çalışmalarıyla düşünerek domestik, yani içe dönük geçirecek şekilde planlamalarını nasıl planlayacaklarını öğretiyorum. Çünkü kadın çok fazla dışa dönük yaşadığında, çok fazla maddeye dönük olduğunda dünyada zaten kayboluyor ve dünyaya kaybolduğunda basitleşiyor, adileşiyor, gücünü kaybediyor. Kadının yeniden gücünü kazanması düzenli ve Vedik anlamda öğrettiğim şekilde tercihen düzenli Vedik meditasyon pratikleriyle nefesindeki problemi ortadan kaldırarak, yine öğrettiğim şekilde nefes alışkanlığını dönüştürerek, nefesi yaşamında, doğal nefesi yaşamının merkezine koyarak, hayat amacını bularak, yine öğrettiğimiz metotlarla, değerler prosesiyle, meditasyonlarla derinleşerek ben kimim sorusunun cevabını bularak, hayat amacını buldukça, merkezlendikçe ve içten dışa bir yaşam seçtikçe, yani spiritüel ve maneviyatı çok yoğun bir yaşam seçtikçe kadın sonsuz derinliği olan bir kuyuya, çok büyük bir mıknatısa dönüşüyor. Ve o mıknatıs da tam olarak kadının rahminde ve vajinasında oturuyor. Kadının tüm enerjisi içe dönük ve en alt enerji merkezinden, vajinadan, aynen cinsel deneyimde olduğu gibi yaşamdaki tüm eril enerjiyi, bunun içinde para var, bunun içinde
lezzetler var, bunun içinde dünyevi zevkler var, bunun içinde dünyevi fırsatlar var, bunun içinde iş, aile, her şey var. Beslenme, sağlık, güzellik, ateş enerjisi var, kırmızı enerji var, vücudunuza sağlık veren enerji var. Bunun içerisinde dediğim gibi para enerjisi var, bolluk var. Tamamını kadın manyetik alanında bu bölgeden yani rahimden ve vajinadan diye o bölge açıksa birazdan anlatacağım. O bölgede tıkanıklıklar yoksa ki şu an dünya çapında %99 kadının özellikle cinselliğe yüklenen anlam ve çarpıklık sebebiyle cinselliği erkeklerin tarifine bıraktığımız için ve dünya koşullanmış bir dünyada yaşadığımız için bence kadınların %99'u cinselliğin ne olduğunu anlamıyor ve cinsel gücünün ne olduğunu anlamıyor ve onlara bu konuda rehberlik edecek benim gibi bir hocaları da olmadığı için hiç orası bu bölge yani ilk gelen öğrencilerden biliyorum. Bu bölge tamamen kadında kapalı. Çünkü kadının zaten enerjisi üst tarafa gitmeye meyilli. Sürekli bir kalp, sürekli bir sevgi, sürekli bir cici olsun, tatlı olsun. Kırmızı renkteki enerji o raw, eril enerjisine kadın biraz daha hassas ve onu bir şekilde koşullanmış durumda almayıp daha böyle bir sevgi dolu, şefkatli, cici kız kalmayı tercih ediyor ve gücünden oluyor çoğu kadın. Tabii ki bunun üzerine çok çalışıyoruz. Çocukluğunuzdan itibaren birçok koşullanmanız var. Zihninizde örümcek ağları, örümcek ağları, örümcek ağları var. Ve bir kadının özellikle de bu alt bölgesindeki manyetik enerjisinin açık olmadığını aslında gözündeki ışıktan, cildinin ışığından, hepsinden anlayabilirsiniz. Yani eğitimlerime bazen 20-25 yaşında genç kızlar geliyor. Cildinin ışığı gitmiş, gözünün feri sönmüş, hep bu bölge kapandığı için ve toplumsal koşullarla, yargılarla, cinselliğe yüklenen çarpık anlamlarla kapanmış olduğu için kadının gücü arkadaşlar tam olarak böyle söyleyince çok şey geliyor yargılardan dolayı ama kadının gücü tam olarak vajinasında ve rahminde. Tam olarak orada başlıyor. Tüm spiritüelliği de burada. Yani rahmi düşünürseniz bir çanak olarak kadın ancak köklendiğinde, merkezlendiğinde ve bu bölgesiyle yani rahimle bağlantıya geçtiğinde, rahim tamamen temiz olduğunda, tertemiz olduğunda ve ruhsal bir derinliği olduğunda güçleniyor. Kadın ruhsal pratiklerle ilerlediğinde ve Efsane Kadınlar Kulübü'nde ruhsal pratiklerin yanı sıra bu bölgeyi de açık tuttuğunda o bölgenin açık olması çok önemli. O yüzden Efsane Kadınlar Kulübü'nde işte size bir yağ veriyoruz falan o bölgeyi açmak için ve o bölgedeki kan akışını hızlandırmak için çok büyük bir güce dönüşüyor. Ama ne yazık ki %99 kadın bugün çok güçsüz. Sahip olduğu özellikle vajinada, özellikle rahimde sahip olduğu gücün farkında değil. Orada kocaman bir mıknatıs oturuyor. İhtiyacınız olan tüm sağlık, enerji, güzellik, coşku, neşe, en güzel duygular, cennete ulaşabileceğiniz yer vajinanız ve rahminiz ve o bölgeyle bağlantınız olmadığı için çok şey kaçırıyorsunuz. Bazen eğitimlerde onu anlatıyorum. Kadının, bunu erkekler bence daha iyi biliyor. Çünkü erkek o bölge, orayı daha iyi algılıyor. Kadının aslında vajinası ve rahmi cennetin kapısı gibi. Ve cennete açılan bir alan ve gerçekten bizim kendi içimizde koskocaman, uçsuz bucaksız bir cennet var. Envai kokular ve envai renkler ve yeryüzünde deneyimlediğiniz tüm renklerden, kokulardan, her şeyden güzel, rahmin içinde, vajinanın içinde milyonlarca küçük böyle minik minik çiçekler açan, minik minik renklerin, kokuların olduğu bir dünya var orada ve %99 kadının o bölgesi kapalı. Yani simsiyah durumda. Yani bir kapı var, cennete açılıyor. Fakat o kapı örümcek ağlarıyla dolmuş, hiçbir yere açılmıyor, gıcırtılı, kimse onu nasıl açacağını öğretmemiş, kokuşmuş durumda yani çoğu kadın. Ve aslında birazcık Nefs kitabında da bununla ilgili birkaç böyle örnek var, hatırlayacaksınız onu yazdığımı. Ve böylelikle kadınlar köklenemiyor ve oradaki manyetik alan ve oradaki mıknatıs açık olmadığı için de dünyadan ihtiyacı olanı alamıyor. Eğitimler aslında bunun üzerine kurulu. Yani neden Tanrıçayı Uyandır, Dişi Gücün Uyanışı eğitimlerinde, kamplarının reklamlarında veya anlatımlarında yani kadının istediklerini elde etmesi için erkek gibi çalışması gerekmiyor. Kadının it gibi çalışması gerekmiyor. Kadının istediklerini elde etmesi için işte sürekli hareket halinde olması gerekmiyor. Kendini keşfetmesi gerekiyor dememin sebebi o. Çünkü kadının o içsel vajinada ve rahim bölgesindeki mıknatısı açık olduğunda
ve bu tamamen kadının cinsel deneyimiyle ilgili. Cinsel deneyimindeki açıklığı ve tamamen vajina ile ilgili. O bölge açık ve aktif olduğunda orası bir mıknatısa dönüşüyor. Ve o mıknatıs yeryüzündeki tüm eril enerjiyi çekebilen, yani tek bir kanaldan değil, sonsuz kanaldan sağlığı, parayı, bolluğu, bereketi, iş fırsatlarını, insanları, karşılaşmanız gereken her şeyi, herkesi, mükemmel zamanlama içerisindeki her şeyi kendinize doğru çekiyor ve kadın o alanı açık tutmak ve o bölgeyi, oradaki manyetik alanı açık tutmak ve mıknatısı aktive etmek dışında kadının aslında yapması gereken hiçbir şey yok. Ve o mıknatıs aktive olduğunda bunu öğrencilerimin yorumlarında mutlaka duyuyorsunuzdur. Çünkü benim görevim orayı aktive etmek ve nasıl aktive tutacağınızı öğretmek size. Tabii ki de o yüzden işte Efsane Kadınlar Kulübü'nde cinsellikle ilgili çok konuşuyoruz. O bölgeyi nasıl aktive edeceğinizle ilgili konuşuyoruz. Size bir tane işte küçük bir Goddess Pleasure adlı, çünkü bu aynı zamanda o bölgedeki zevkleri de deneyimleyebilmekle ilgili, oradaki bütün renkler değişik değişik aslında vajinanın içindeki noktalar diyebilirim size, yani onu da deneyimlemenizle ilgili o yağı size verip o bölgedeki kan akışını hızlandırıp ne yapmanız gerektiğini de öğretiyorum ve sonucunda öğrencilerimin tamamında vajinal ve rahim bölgesi aktive olduğu için mıknatısa dönüşüp vücut ısılarının arttığı, bir anda gençleştikleri, ciltlerinin parladığı, gözlerinin parladığını deneyimliyorlar ama bunun yanı sıra da yaşamlarında bir mıknatısa dönüşüyorlar. Sevgiyi, ilgiyi, değeri, iyiliği, güzelliği, fırsatları, parayı, her şeyi isteyip isteyebilecekleri her şeyi kendilerine doğru çekiyorlar. Kadın arkadaşlar çok büyük bir mıknatıs. Efsane bir kadını basit bir kadından en önemli ayıran özellik, efsane kadın yaşamdaki eril her şeyi hayatına çeken kocaman bir mıknatısken standart basit kadınların bu gücünden haberi bile yok. Standart basit kadınlar bana göre, yani burada hani çok detaya girmeyeceğim, eğitimlerde konuşuyoruz ama mesela dünya çapında kadınların ne kadar kendi içsel gücünden kopuk olduğunu şu anda klitoris orgazmının ne kadar yaygın olduğundan anlayabilirsiniz. O kadar kopuk yani. Çünkü bu aynı zamanda vajinal orgazmla ilgili, bu aynı zamanda vajinanın açıklığı ile ilgili, vajinadaki noktaları bilebilme, hissedebilme ile ilgili ve çoğu kadında ne yazık ki çok kapalı. Bütün bunları tabii ki eğitimlerde konuşuyoruz, çok daha derine iniyoruz. Bu ikisi arasındaki farkı anlatıyorum. Mutlaka duymuşsunuzdur, böyle bazı araştırmalarda işte klitoris orgazmın çok erilleştirdiği kadınları ve kendi gücünden ettiği bütün bunları konuşan platformlar da var artık dünya çapında. Tabii ki de şu anda bu videoda bunun içine girmeyeceğim ama genel olarak kadının tüm gücü rahim ve vajina bölgesindeyken ne yazık ki çoğu kadının bu gücünden hiç haberi yok. O yüzden de çoğu kadın tanrıça değil, çoğu kadın sadece standart oturduğu yerden her şey ona gelmiyor. Ben de sizlere oturduğunuz yerden ekstra hiçbir şey yapmadan bir mıknatısa dönüşüp hayatınızda aynen bir ahtapot gibi yayılan enerjinizle hayatınızda bütün iyiliği, bolluğu, bereketi, güzelliği nasıl yaşamınıza çekebileceğinizi anlatıyorum. Kaç yaşında olursanız olun bu arada ve öğretiyorum metotlarıyla birlikte. Kaç yaşında olursanız olun eğitimlere gelen 60 yaşında, 65 yaşında yeniden canlanan, gözleri ışıldayan, canlanan, tüm enerjisi değişen, o alev enerjisi, ateş enerjisi varlığında açıldığı için tekrardan sağlığına, güzelliğine, iyiliğine kavuşan ve yaşamını cennete dönüştüren kadın öğrencilerim var. Umarım öğrencilerimin istediği şeyi gerçekleştirdim. Hocam bunu anlatmanız lazım. Bu arada son olarak sizlerden bu konuda çok talep geldi. Ben burada biliyorsunuz Londra'da özellikle bunu yapmak istediğim için ve istediğim bir ürün bulamadığım için bir girişimci olarak işe el atıp burada yine öğrencilerim biliyor ama hani izleyenler için burada işte özel bir laboratuvarda organik olarak bu söylediğim kadının vajina bölgesini açacak ve tantra öğretilerinde falan kullanılan o bölgedeki kan akışını hızlandıracak işte bir laboratuvarda bir yağ yarattık diyeyim. Bir yağ hazırladık. Adına da Goddess Pleasure dedik ve işte ilk başta ilk öğrenciler ve ilk takipçilere satışa da sunduk bu yağı ama o kadar fazla talep geldi ki ben burada yetiştiremedim onu. Yüzlerce sattık. Belki de yeni haberiniz oluyor ama o yüzden de artık isteyenler için bu yağın satışını durdurduk. Sadece çünkü
Üretim yetişemedi ve böyle bir şeyim yok, yani niyetim yok, hani, bulk vaziyette üreteyim. Çünkü böyle bir yağın, nasıl kullanacağını anlatmadığım müddetçe, yani, alıp biraz evvel dediğim gibi, yani, klitoris orgazmı için kullanıyorsan o yağı heba ediyorsun, yani, yazık günah. Dolayısıyla bilinçsiz kullanıma değil, bilinçli kullanılmasını istediğim için eğitimlerle birlikte, tekniklerle birlikte, sistemle birlikte size sunmak istediğim için şu anda sadece ve sadece Efsane Kadın Kulübü üyelere, hanımlara o yağdan hediye ediyoruz. Goddess Pleasure, yani tanrıçanın zevki ve tanrıçanın, zevkli dünyasına, sizi yönlendirecek bu yağı özel organik olarak ürettiğimiz sadece öğrencilerimize, hediye ediyoruz satın aldıkları paketin içinde ve bu şekilde de devam etme kararı aldım. Çünkü bir anda o kadar çok talep oldu ki ne yapıyoruz dedim, yani bir anda bu benim işime dönüşebilir ki öyle bir şey istemiyorum. Dediğim gibi bilinçsiz, değil, bilinçli şekilde öğrettiklerimle bir master olarak, yani ustaca kullanımında bu sonuç veriyor. Amacım sizi, yaşamınızı cennete dönüştürebilecek bir mıknatısa dönüştürmek. Hani, peşinde koştuğumuz şey, cinsel zevkler değil. Cinsel zevk onun byproduct'ı, yani yan ürünü ve tabii ki de o da oluyor ama o bir yan ürün. Asıl burada amacımız çok başka. Amacımız, hedefimiz çok derin, çok bambaşka bir yere gidiyoruz. Hatta bu sabah mesela bu yayına gelmeden önce düşünüyordum. Meryem Ana'nın, eee İsa'ya o Allah'ın çocuğu demesinin ne olduğunu mesela her seviyede anlıyorum. Çünkü her çocuk aslında Yaradan'ın varlığında ortaya çıkıyor ve evet, erkeğin spermi çok önemli, o sadece penetre ediyor ama ondan sonra geri kalan her şey Yaradan'ın varlığında oluyor. Konuşacak çok şeyimiz var, öğrenecek çok metot var. Bunlar hep, böyle yüzeyde kalıyor aslında anlattıklarım. Öğrettiğim teknikleri uyguladığınızda, varlığımda kaldığınızda, atölye çalışmalarına katıldığınızda, workshop'lara katıldığınızda, yaşamınızı kesinlikle bir cennete dönüştürebiliyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Videolarımı beğeniyorsan lütfen like'a bas ve, kanalıma abone ol. Görüşürüz bir sonraki videoda.